Merhabalar, Yükselli Örgülere hoş geldiniz. Güzel bir hırka çalışması yapacağız birlikte. Tabii gene modeli beğendiyseniz istediğiniz renkleri çalışabilirsiniz. Bu çok iddialı olabilir belki. Daha soft renkler de kullanabilirsiniz. Şöyle hem batik ip kullandım hem içindeki rengi uygun bir renk seçtim. Yeşil de olabilirdi, lacivert de olabilirdi. Siz zevkinize göre tabii ki seçimi yapabilirsiniz ya da tek renk de örebilirsiniz. Hiç önemli değil. Nasıl istiyorsanız o şekilde. Örmesi çok kolay. Şöyle hemen bu arka kısmı ortadan başlanıyor. Şunlar ön parçalar. Gene ortadan başlanıyor. Bu yüzden beden ölçünüzü birebir çok güzel tutturabilirsiniz bu şekilde. Ortadan başlanıyor. Örerek ne kadar beden genişliğinde olmasını istiyorsanız o kadar örüyorsunuz. Sonra her iki tarafa da eşit miktarda sıralar ekleyip istediğiniz uzunluğa kadar örebiliyorsunuz. Bunu zaten videoda anlattım. İsterseniz yere kadar yapın, bileklere kadar yapın. Sadece ördüğünüz motife sıralar ekleyeceksiniz. Sadece iki tarafta. Bu açıdan beden ölçünüzü çok kolay yakalayabilirsiniz ya da kullandığınız genişliğinden, uzunluğundan çok beğendiğiniz, memnun olduğunuz bir hırkayı da önünüze şöyle düz bir zemine sererek, ölçerek devam edebilirsiniz. Tam beden genişliğinizi yakaladığınızda motif örmeyi bırakıyorsunuz. Sadece bir üst bir alt kenardan sıralar ekliyorsunuz. Gide gele ekliyorsunuz. İstediğiniz uzunluğa geliyorsunuz. Arkayı örerken her iki tarafa da eşit sıralar örün ki motif tam ortada kalsın. Ama ön parçaları örerken sadece arka parçayı ne kadar ördüysek bunun yarısını örüyoruz. Ben bunu 24 sıra örmüştüm. Bunu da 12 sıra ördüm. Tam yarısı kadar. Siz de aynen bu şekilde çalışırsanız harika bir hırka ortaya çıkar. Bu ön parçalardaki motif istediğiniz genişliğe geldikten sonra, yani arka parçanın yarısı kadar olduktan sonra sadece bir tarafından uzunluk öreceksiniz yakaya kadar, yani omuza kadar sadece gide gele sıra ilave edeceksiniz sadece bir kenarında. Görüldüğü gibi. Tek renk, dediğim gibi tek renk de örebilirsiniz. Farklı renkler kullanabilirsiniz. Zevkinize bağlı. Hem örmesi kolay, çok çabuk bitiyor. Bakmayın bu kadar böyle büyük büyük durduğuna. Çok çabuk bitiyor ve beden genişliğinizi, istediğiniz uzunluğu çok kolay yakalayabileceğiniz bir model olduğunu düşünüyorum. Farklı renklerde de çok güzel hırkalar ortaya çıkabilir. Hadi başlayalım. Çok kolay bir hırka olduğu için ben bayağı bir ördüm. Yani bir tarafını zaten tamamen bitirdim. Kolu. Şimdi bu tarafı birlikte çalışacağız. Şöyle ortadan başlıyoruz. Önce batik iple örüyoruz. Sonra düz renkle devam ediyoruz. Bütün çalışma sadece trabzanlarla oluyor. İkili trabzanlarla. Kolay bir çalışma olduğu için, anlatması da kolay olacağı için ben örgüyü hemen hemen bitirdim. Şöyle bir tarafı da ördüm. Bunun dikişini, kenarlarını birlikte öreceğiz ve yaka yapılışını. Şurada bir oyuntu yapıyoruz. Sonra bu oyuntunun çevresine ve bütün kenarına burada gördüğümüz gibi batik iple trabzanlar örüyoruz. Son derece kolay. Beden çalışmasını, beden ayarlamasını son derece kolay yapabileceğiniz bir model. Öncelikle belirteyim, bu bir reklam değildir kesinlikle. Gidip satın aldığım ipleri kullanıyorum. Özellikle marka soruyorsunuz. O yüzden göstermek zorunda kalıyorum bazen. Şimdi batik ip Lanason'un Caz Batik.
Renk numarası 709. Premium akrilik. Bu renge de en uygun Nako'nun Vega ipini buldum. Hem dokuları hem kalınlıkları birbirine en yakın ip olarak bu iki rengi tercih ettim. Onun da bilgilerini göstereyim. Bu da 4 ya da 5 tığ numarası yazılmış. Bunda da 5 numara yazılmış. Ben de 5 milim tığ kullanıyorum. 8 numara 5 milimetre tığ. Evet, bu iki rengi kullandım ama siz tabii ki bunu çok farklı renklerde de yapabilirsiniz. Tek renkte yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz, hangi renkleri seviyorsanız bu şekilde aynı markadan olmaları gerekmiyor. Match edersiniz birbirine. İçindeki renklerden yola çıkarak ister mesela burada lacivert, yeşil tonları var. Turuncu tonları, kahverengi tonları var. Bunların içinden herhangi bir rengi seçip zevkinize göre istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Ortadaki şu motifle hemen başlayalım. Zaten büyük bir motif örüyoruz. Bu motifi örerken motif büyüdükçe istediğiniz ebat neyse hırkada o ölçüye gelene kadar örüyorsunuz. Bu yüzden çok kolay bu bedeni yakalamak, bedeni tam yakalamak bu yüzden çok kolay olacak bu hırkada. İstediğiniz bir hırkayı önünüze şöyle düz bir zemine yayın, üzerine ölçüleri alın, ördükçe üstünde ölçün. İstediğiniz ölçüye gelene kadar sıraları örmeye devam edin. Buna akrilik, premium akrilik demiştik. Aynı şekilde bu da premium akrilik. O yüzden dokuları birbirine çok benziyor ve kalınlıkları da. Buna dikkat ettikten sonra istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Şimdi batik iple öreceğiz ama tabii ki şimdi bu kamerada nasıl görünür bilmiyorum. Belki yeni başlayanlar için biraz kafa karıştırıcı olabilir. O yüzden ben gene bir açık renk kullanayım. Daha anlaşılır olsun. Yine aynı tığla devam edelim. Şöyle sihirli halka yapıyoruz. İçinden alıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Halkanın içine ikili trabzanlar örüyoruz. Gevşek örün, sıkmayın. Sıkı bir örgü güzel durmuyor, özellikle giysilerde. Mümkün olduğu kadar gevşek. Bu şekilde şöyle 16 tane trabzan örüyoruz. ...16 trabzan. Başladığımız 3 zincir trabzanın üzerine, yani 3. zincire ilmek kaydırarak bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen yanındaki trabzanın üzerine bir trabzan. Bir zincir. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Şimdi 4 tane trabzan ördük. Köşedeyiz. 2 zincir. Devam ediyoruz sırayla. Her birinin üzerine bir trabzan örüyoruz. Bir zincir. Dört trabzan. Şimdi gene köşedeyiz. 2 zincir. Devam ediyoruz.
4 trabzan. Şimdi gene köşedeyiz. 2 zincir. Devam ediyoruz. Son trabzanı da örüyoruz. 4 trabzandan sonra 2 zincir, 2 zincir, 2 zincir, buraları köşeleri oluşturduk buralarda. Şimdi burada da köşeyi oluşturacağız. Köşelerdeki açıklık kadar, boşluk kadar bir boşluk yapmamız gerekiyor ve bir üst sıranın köşedeki zeminini hazırlıyoruz. İpin her zaman köşede kalması gerekiyor motif örerken. Şu ortalarda kalırsa, şu trabzanların üstlerinde kalırsa kötü bir görüntü oluyor. Ek yeri çok belli olmuş oluyor. Bu yüzden hep köşelerde ve köşenin tam şöyle ortasında kalması gerekiyor ip. Şimdi köşeyi oluşturuyoruz. Doluyoruz. Burada 4 zincir çekmiştik. 1, 2, 3. zincire batıyoruz. Bir zincir arada, diğerleri de olduğu gibi birer tane zincir boşluğu kalacak. Ve hepsini birden alıyoruz. Bir daha yapalım. Doluyoruz. 3. zincire batıyoruz ve hepsini birden alıyoruz. Bakın buradaki açıklıkta diğer köşelerdeki açıklık kadar oldu. Şimdi köşede tam ortadayız. Köşelere bir zincir, bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan öreceğiz. Gevşek kafes haline bir motif oluyor çünkü. Hemen ilk trabzanı örüyoruz. 4. zinciri de örüp bir trabzan, aradaki mesafe içinde bir zincir çekiyoruz. Yani her zaman başlangıcımız 4 zincir oluyor. Tam ortadayız. İlk trabzanı ördük ve ilk trabzanın üzerine örerek devam ediyoruz. Bir zincir, trabzanların üstlerine batıyoruz. Tepelerine yani şöyle. Şimdi köşeye geldik. Bir tane de köşeyi örüyoruz. Başlangıçta 4 trabzan örmüştük. Şimdi 2, 4, 6 oldu. Köşelere birer tane batıyoruz çünkü. Köşeye 2 zincir. Gene bir trabzan örüyoruz. Şimdi diğer kenar için trabzanlar örüyoruz. Hemen ilk trabzanın üzerine devam ediyoruz. Köşeye geldik. Buraya da bir trabzan. İki zincir. Gene köşeye bir trabzan daha. Devam ediyoruz. İlk trabzanın üzerine ve diğerlerine. Sıra sonunda gene başladığımız noktaya son trabzanı örüyoruz. Köşe oluşturacağız şimdi. Doluyoruz. 1, 2, 3. zincire hepsini birden topluyoruz. Gene köşenin tam ortasındayız şimdi. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Hemen şuradaki ilk trabzana ve diğerlerine trabzanlar örerek devam ediyoruz. Köşede şöyle iğneler kullanabilirsiniz, işaret iğneleri.
Bu kafes görünümlü, aralıklı, seyrek bir örgü olduğu için, motif olduğu için yeni başlayanlar şurada biraz kafa karışıklığı yaşayabilirler. Bir işaret iğnesiyle hemen köşeye bir iğne takabilirsiniz. Gene trabzanlarla devam ediyoruz. 4 trabzanla başladık. 6, şimdi 8 tane oluyor. Gene köşeler 2 zincir. Gene her trabzana bir trabzan ve aralara bir zincir olarak devam ediyoruz. Gerçi ipi kestim ama şu köşeyi tekrar göstermek istedim. Köşede bitiriyoruz sırayı. Başladığımız noktada gene köşeye bir trabzan ördükten sonra 3. zincire şöyle batıyoruz ve hepsini birden alıyoruz. Bir zincirle tamamlıyoruz. Hatta şöyle köşeye iğnemizi de takalım. Motifimiz bu. Bu örgü üzerinden istediğiniz ölçüye gelene kadar örüyorsunuz. Yani birebir beden ölçülerinizi yakalamanız çok kolay bu örgüde. Ben burada batik örgüyle 9 sıra ördüm. Bu da örgünün 1/3'ünden biraz fazla. Biraz görünsün istedim. İsterseniz daha ufak bir motif çalışabilirsiniz. Daha büyük çalışabilirsiniz. Tamamen zevkinize bağlı. Burada ben 9 sıra çalıştım. 9 sıradan sonra ipi bağladım ve devam ettim. Hemen onu da göstereyim. Bunlar örgü bilenler için değil ama bilmeyenler için faydalı olacak bu şekilde çalışmak. Şöyle bir ip sıkılaştıralım. İpi kestiğimiz noktadan şöyle ilmek kaydırarak bağladım. Hemen ilk trabzanı örüyorum. 3, bir de mesafe için 4 zincir. Hemen ilk trabzana batıyorum ve aynen buralarda ördüğümüz gibi devam ediyorum. Aynı çalışmayı yapıyoruz. Burada dediğim gibi 9 sıra batik çalıştım. Sonra tamamı 24 sıra oldu. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Motif genişliğini ben 63 santim olarak istedim. Çünkü biraz bir salaş, dökümlü giysileri seviyorum. Böyle sıkmayacak, rahat, bol duracak hırkaları seviyorum. O yüzden geniş tuttum ölçüsünü. Siz de istediğiniz ölçüye kadar motifi örmeye devam edin. İstediğiniz bu batik ipi de istediğiniz genişlikte daha dar, daha fazla geniş örebilirsiniz. Tamamı 24 sıra oldu benim örgümde. Bu sizde ipin kalınlığına göre, elinize göre değişecektir. Ama önemli olan mantık bu. Buradan başlıyorsunuz. İstediğiniz ölçüye gelene kadar devam ediyorsunuz. Farklı sıralar olabilir. Ben 24 sıra ördüm. Sizinki 30 sırada denk gelebilir. Hiç önemli değil o. Önemli olan bu kolay örgüyle çok güzel hırkalar örebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi 63 santim genişliği yakaladım ama bir de bunun uzunluğu var. Uzunluğu içinde motif ipi koparmadan hemen ya da kopardıktan sonra ipi tekrardan takabilirsiniz ya da hiç kesmeden şuraya 2 sıra devam edebilirsiniz. Ya da istediğiniz uzunlukta. Ben 69 santim kadar olmasını istedim. 2 sıra bittikten sonra ekledim. Sıraya gidip gelerek örüyorsunuz bunu. Diğer sıraları örmüyorsunuz. Sonra tam karşılığındaki sıraya da yaka zaten geliyor oraya. Şöyle yaka kısmı. Buraya da gene 2 sıra ekledim. Orada ilave ettiğim kadar.
Şurada bir kafes, yani şuradaki örgü gibi, bir de trabzan sırası var. Yani 2 sıra daha burada eklemiş oldum. 69 santim kadar uzunluğu oldu. Zaten 69-70 santim kadar uzunluk olmasını istedim. Çünkü gene kenarlara burada, şurada kolda gördüğümüz gibi 2 sıra trabzan öreceğim. Burada olduğu gibi. Yani 73 santim, 74 santim kadar bir uzunluk olacak hırkada. Siz istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Yani ben buraya 2 sıra ekledim. Siz daha fazla sıralarla daha uzun hırkalar örebilirsiniz. Dediğim gibi yani nasıl istiyorsanız, hangi renkleri kullanmak istiyorsanız tamamen zevkinize göre hareket edin. Hatta elinizde kalan ipleri de değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Şimdi arka kısım 63 santim, uzunlukta 73-74 santim. İşte sıra ekliyoruz. Buraya da 2 sırayı da yakaya kullanıyoruz. Şimdi burada bir de ön taraf var. Diğer parçası da burada hazırladım. Bunlar büyük motifin, yani arka motifin tam yarısı kadar. 12 sıra. Batik ipte 1, 2, 3, 4, 5 sıra çalıştım. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tam yarısı kadar. Yarısı da diğer tarafta. Yani şöyle tam arka kadar genişlikte olacak ön parçalarda. Ve kenarlarını tabii ki 2 sırada batik iple trabzan öreceğiz. Az önce ördüğümüz motif gibi gene başlıyoruz. İstediğiniz genişlikte örebiliyorsunuz ama bunların büyüklük küçüklük olarak dikkat edin. Buraya ne kadar örüyorsanız bunun gene yarısı kadar olmasına dikkat edin. Ve oran birbirine yakın olması için. Bunu da 12 sıra ördükten sonra devam ettim. Bu sefer uzunluğunu örmeye başladım. Gene arkadaki uzunluğu, ördüğüm uzunluğu yakalayabilmek için nasıl sayabiliriz? Şu köşeden sayıyoruz. Aynı şekilde bunu da sayabilirsiniz. Büyük örgüyü bitirdiniz. Arka kısmı. Sıralarını da ilave ettiniz. Hemen şu köşeden başlayın saymaya. Hatta şu köşeyi bile sayabilirsiniz. Buradan başlayın. Ta yakanın bitişine kadar benim 53 kafes olarak saydım. Siz de büyük motifte ne kadar kafes sayısı varsa ön parçayı da aynı şekilde şöyle bunları sayarak, şu kafesleri sayarak devam edin. Şu köşeye kadar aynı sayıyı yakalamanız gerekiyor. Benim buradaki sayı 53. Aynen büyük motifteki, yani arka bitişteki sayı da 53. Şuradaki ilave ettiğim sıralarla birlikte 53. Yani birbirine denk uzunlukta 2 küçük bir büyük motif örüyoruz. Şimdi yakada gördüğünüz gibi böyle bir oyuntu var. Bu oyuntunun içine gene 2 sıra batikle yakayı hem bütün kenarları 2 sıra trabzanla örüyoruz. Kolu nasıl örüyoruz? 2 sıra trabzan ördükten sonra kolu örmeye başlıyoruz. Şimdi onu da hemen çalışalım. Önce ördüğüm diğer ön parçayı buraya dikiyorum. Kafes sayılarını tabii sayıyoruz. Köşeden şuradan sayın hemen. Şöyle. Şu şekilde sayarak buradaki büyük parçayla ördüğünüz ön parçanın kafes sayılarının aynı olmasına dikkat edin. Benimki her iki parçada dediğim gibi 53 tane. Şimdi ben bu parçayı büyük parçaya yanlardan dikiyorum. Tabii kol için istediğiniz kadar genişlik bırakıyorsunuz. Ya kolunuzu ölçün ya da kullandığınız hırkanın genişliği kadar. Ben 20-21 santim kadar bıraktım kol oyuntusunu. Siz de
nasıl istiyorsanız, belki daha büyük, daha geniş bir kol oyuntusu bırakmak istersiniz. Ona göre buradan hemen işaret alın. Oraya kadar iğne iplikle bunları dikiyoruz. Kol oyuntusunun başladığı noktaya kadar dikmeye devam ediyoruz. Önce şu yaka kısmını görelim. Büyük arka parçayı bitirdik. Sonrasında şurada gördüğünüz gibi 2 sıra daha ördük. Ve tamamı 53 sıra oluyor. Küçük parçaları örerken, ön parçaları örerken de şöyle köşeden itibaren kutucukları sayıyoruz. O da 53 tane olacak. Burada ne kadar mesafe bıraktık ense için? Kutucuk olarak sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kutucuk bıraktım. Ve burada da 19 tane kutucuk var. Ve tabii ki bu tarafta. Ortadan, şöyle tam ortadan 11 kutucuk mesafe bıraktım. Tabii bakın 2 sıra buraya, 2 sırada burada oyuntu yapınca baya bir geniş yaka oluyor. Çünkü bu genişliği de 2 sıra trabzan örerek toparlayacağız. Çok birebir almayın ölçüyü. Biraz geniş alacaksınız. Bu 2 sıra trabzan örgüyü de hesap ederek. Başka oyuntu yapmıyoruz. Sadece 2 sıra yeterli oluyor. Şimdi ipi buradan takıyorum, bağlıyorum. Buraya bir sıra kafes örüyorum. Sonra dönüşte trabzan örerek devam ediyorum. Bir sıra, bakın burada. Bir sıra kafes, bir sıra trabzan. Hemen ipi bağlayalım. Şöyle sıkılaştıralım. Köşeye ilmek kaydırarak bağladım. 4 zincir. Hemen ilk trabzana motifte ördüğümüz gibi bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. İşaret yerine kadar kafeslerle devam ettim. İpi niye buradan bağladım? Çünkü şimdi trabzan öreceğiz. Bu trabzan sırasının hırkanın dış tarafında gözükmesi gerekiyor. Buradaki görüntüyle birlikte aynı şekilde olması gerekiyor. Burada nasıl görünüyorsa aynı şekilde burada da trabzan sırasını hırkanın dış tarafına getiriyoruz. Burası iç kısmı. Bir sıra kafesi ördük. Şimdi ikinci sırayı örüyoruz. 3 zincir artık trabzan öreceğiz sadece. Her kafesin içine 2 tane trabzan örüyoruz. Evet, 2 sıra, bir kafes, bir trabzan, 2 sıra ördük. Şöyle kol düşüklüğü, omuz ve yakaya kadar. Şurası ense. Arka parçada 2 sıra, ön parçada 2 sıra örerek şöyle güzel bir yaka oyuntusu yapıyoruz. Burada da diğer ön parçada da aynı sıraları öreceğiz. Yani 2 sıra öreceğiz. Ben burada ipi kopardım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutucuk bırakıyoruz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. trabzandan ipi bağlıyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan ipi bağlıyorum. Bir sıra kafes örüyorum. Sonra dönüyorum. Trabzan örerek. Bakın trabzanı örerken döndüğümde gene burada düz tarafı hırkanın o trabzan örgü gene düz tarafta olması gerekiyor. O yüzden ipi buradan takıp bu şekilde öreceğim. Dönüşte trabzanları örerek tamamlayacağım. Şöyle ipi sıkılaştıralım. 7. trabzandan bağlayalım. İlmek kaydırarak ipi bağladık. Şimdi gene 4 zincir ilk sırayı kafesler halinde örüyoruz. Çeviriyoruz. Şimdi trabzanları 3 zincir boşluğa, sonra diğer boşluğa gene 2 tane, her boşluğa 2 tane trabzan. Son boşluğa da 2 trabzan örüyoruz ve burada ip bırakmışım. O yüzden burada ip bırakmaya gerek yok. Şöyle keselim. Ve tamamladık. Buradaki kafes sayısıyla buradaki kafes sayısı aynı. Şimdi bunları birbirine kol oyuntusunda vererek dikeceğiz yanları ve şu omuz kısmını birbirine bu şekilde aynen burada olduğu gibi kenar dikişinde olduğu gibi dikiyoruz. Temiz güzel bir dikiş oluyor bu şekilde. Şimdi çalışacağız birlikte. Bakın hiç ek yeri belli olmuyor. İnce güzel bir dikiş yapmamız gerekiyor. Şu parçada zaten ip bırakmıştım. Hemen onu iğneye geçirip parçaları omuz kısmından şöyle birleştirelim. En dış trabzanın üzerinde ip ve yine aynı yerden şöyle birleştirelim. Bir kere daha. Buradaki dikiş önemli. Örgüye gösterdiğimiz titizliği mutlaka dikişe de göstermemiz gerekiyor. Şimdi şuradaki şu görüntü, ilmeğin şu görüntüsü bize doğru olan dıştaki ipi alarak dikeceğiz. Aynı şekilde karşılığında da dıştaki şu ipi alarak dikeceğiz. Ve bütün trabzanlar birbirinin karşılığında olacak. Şimdi ikinci trabzana geçiyorum ama bu şekilde dikmiyoruz. Bir yana geçiyoruz. Şu dışarıdaki ipi alıyorum. Karşılığında şöyle dışarıdaki ipi alıyorum ve dikmeye başlıyoruz. Gene yan tarafa geçiyoruz. Gene şöyle dıştaki ipleri alıyoruz. Çok sıkmıyoruz, çok da gevşek bırakmıyoruz. Gene şöyle yan tarafa geçiyoruz.
tek ipi alıyoruz, bize yakın olan ve karşılığında en dıştaki ip. Şimdi yan taraftaki dikişi de aynen bu şekilde dikiyoruz. Evet, buradaki dikişi de tamamladık. Şimdi kol ölçüsü alıp yan tarafı da birleştirelim. Şöyle dikişten itibaren sayıyoruz. Trabzan sırasıyla birlikte 16 sıra. Aynen. Diğer taraftan da ölçelim bakalım. 22 santimmiş. Yani 20, 21, 22 santim normal zaten. Geniş bir hırka, dökümlü bir hırka ördüğüm için kol genişliğini de biraz daha fazla yaptım. Yani bu genişlikte bir hırkaya dar bir kol olmaz. Ona göre orantılı olacak. Daha fit, daha dar bir hırka yaparsanız tabii ki daha dar bir kol olabilir. Şimdi hemen yan tarafı da aynı şekilde dikelim. Gene iğnemizi takalım. Şöyle iğnelerle karşılıklı tutturursak dikmesi daha kolay oluyor. Omuzları diktiğimiz gibi aynen dikmeye devam edeceğiz. Bir şöyle trabzanın üzerine, bir aradaki zincirin üzerine şöyle bu şekilde dikerek devam ediyoruz. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Zincirin üzerine ve zincirin üzerine gene dış ipleri alıyoruz. Şimdi trabzanın üzerine zincirin üzerine evet dikişi de tamamladık gayet güzel bir şekilde. Şimdi kol oyuntusuna 2 sıra trabzan öreceğiz batik iple. Bir ilmek sıkılaştırıyoruz ve hemen dikişin yanındaki kafesten başlıyoruz ve bütün kafeslere çift batıyoruz. Önce bağlayalım. 3 zincir, sırayla her kafese 2 tane trabzan. Şimdi omuz
dikişindeyiz. Buradaki trabzanın içine de aynen 2 tane trabzan. Şöyle. Şimdi bu trabzanın içine geçmeden şuradaki dikişe de gene 2 tane trabzan örelim. Ve trabzanın arasına da devam ediyorum. Şurası dikiş. Hemen yanındaki kafeslere örgümüzü tamamladık ve başladığımız noktada 3. zincire sırayı bağlıyoruz. 3 zincir. Şimdi her zincirin üzerine bir tane trabzan. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Sırayı başladığımız noktada bitiriyoruz. Bir ilmek sıkılaştırıyoruz. İpi kopardığımız trabzanın üzerinden tekrar bağlıyoruz. Üç zincir, pardon, 4 zincir. Çünkü artık kafes görünümlü trabzanları örüyoruz. 4 zincirden sonra bir tane atlıyoruz diğerine. Bir zincir, bir tane atlıyoruz diğerine. Araya bir zincir ve bir ilmek atlıyoruz. Ve sırayı tamamlıyoruz. 3. zincire bağlıyoruz. Hemen 4 zincir ve aynen devam ediyoruz. Bir, iki, üç, dört, 5 sıra ördüm. Şimdi 6. sırayı örüyorum. Burada bir tane eksilteceğim. Sırayı bağladım. Hemen eksiltelim sıranın başında. Sadece 2 zincir çekiyorum. Diğer trabzanı batıyorum ve bu şekilde örerek şuradaki trabzanı eksiltiyorum. Yani başlangıç noktamız şurası olacak. Bu eksiltmeyi şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırada şurada eksiltme yapmışım. Sonra tekrar eksiltme yaptım. 3 ve en son sırada bir tane daha eksiltme yaptım. Yani aralarda 4 tane trabzan eksilttim. Sadece 4 tane.
Yani çok düz inmesini istemedim. Çok hafif bir daralma yaptım. Kol ağzına kadar. Tam kol şöyle hizasına kadar örmeyin. Biraz geriden bırakın. Çünkü 2 sıra daha batik iple örgü öreceğiz. Aynen bu şekilde 3 tane daha eksiltme ister yapın ister yapmayın. Tabii ki bu ben yaptığım için bu şekilde anlatıyorum. İsterseniz dümdüz bir şekilde de örebilirsiniz. Zaten eksiltme de çok fazla değil. Sadece 4 tane. Evet, ben bitene kadar devam ediyorum. Kol kenarlarına 2 sıra trabzan tamamladık. Şimdi hırkanın bütün çevresine gene 2 sıra trabzan öreceğiz. İlk sırayı ördükten sonra ilik yerlerini belli edelim. Yani işaret iğneleri takalım. Bunu ilk sırayı ördükten sonra yapacağız. Ben hemen şurada yaka kısmından başlayacağım ilik açmaya ve belirli aralıklarla ilikler açacağım. Şimdi bu ilk sırayı örelim, ondan sonra o işlemi yaparız. Nereden başlayalım örmeye? Şöyle etek ucundan, şu köşeden başlayalım. Şöyle bütün hırkanın etrafından dolanıp şöyle yaka kenarından da geçip tekrar başladığımız noktaya gelelim. Şuradan ipi bağlıyorum. Gene şöyle bir ilmek sıkılaştırıyorum. Köşeye ipi bağladıktan sonra 3 zincir ve aynı köşeye gene ikinciyi örüyorum. Sonra boşluklara gene ikişer tane şuradan başladık. Köşeye 2 trabzan örerek diğer köşeye kadar geldim. Şimdi bu köşeye de 2 trabzan ördüm. Araya 2 zincir, tekrar köşeye 2 trabzan. Gene trabzanlarla devam ediyoruz boşluklara. Şimdi yaka kısmındayız. Buradan dönüşü de gene köşe çalışarak örüyoruz. 2 zincir aynı boşluğun içine 2 tane daha trabzan. Gene boşluklara ikişer trabzan örerek devam ediyoruz. Buradaki şimdi dikiş ve trabzanlar kısmına geldik. Trabzanların arasına da diğer trabzanın arasına aynen bu şekilde örerek devam ediyoruz. Ense kısmı ve gene trabzanların arasına batarak
köşeye geliyoruz. Köşede de 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, aynen burada ördüğümüz gibi köşeleri de bu şekilde örerek devam ediyoruz. Şurası başlangıç noktasıydı. Buradan gene ikinci sıraya başladım. Şöyle etek kısmını örerek şimdi köşeye geldim. Köşeyi de 2 zincirle dönmüştük. 4 tane trabzanla dönüyoruz. 3 ve 4. Yine trabzanların üzerine örerek devam ediyoruz. İlik konusunda çok arada kaldım ama sanırım ilik açmayacağım. Düğmesiz olarak kullanmak istiyorum bu hırkayı. Ya da bulabilirsem şöyle karşılıklı deri olan düğmeler var. Çok içime sinen güzel bir model bulursam alırım. Bulamasam da iliksiz, yani düğmesiz halde kullanmak istiyorum. Siz isterseniz istediğiniz düğmeyi kullanabilirsiniz. Ya da şöyle karşılıklı dikilen düğmelerden kullanabilirsiniz. Onlar bu modele daha uygun olacak diye düşünüyorum. Şimdi tekrar trabzanlarla yakaya kadar örüyorum. Aynı şekilde burada köşede gene 4 trabzanla dönüyorum ve her trabzanın üzerine bir trabzan örerek örgüyü başladığım noktada tamamlıyorum. Sırayı başladığımız noktada trabzana ve köşeye 2 tane örerek tamamlıyoruz. Her trabzanın üzerine bir trabzan ve köşeye 2 trabzan tamamladık. Evet, örgüyü tamamladım. Hafif bir ütü yapıyoruz. Çok sıcak olmayan, çok buhar vermiyoruz. Akrilik çabuk bozulur çünkü. Hafif inceltiyoruz dokusunu. Hafif bir döküm veriyoruz. Yeterli. Gayet güzel bir hırka oldu gerçekten. Ben çok kalın örgüleri sevmiyorum. Kazak giyemiyorum. Ama bu şekilde hafif dokulu, seyrek dokulu örgüleri kullanabiliyorum. Siz de benim gibi sıkıntılıysanız sizin için de çok ideal bir model olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene emeğinize değecek ürünlerden olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.